Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Arda Güler'le ilgili bir iki gelişme var. Onları aktaracağım ve As gazetesinde yayınlanan bir yazı var. Bir de onu aktaracağım. Gene güzel bir video olacak kıymetli dostlar. Hemen hiç vakit kaybetmeden geçelim. Arda Güler taraftarların oylarıyla ayın oyuncusu seçildi. Bunu biliyorsunuzdur zaten. Real Madrid formasıyla sergilediği performanstan dolayı magazinsel bir tarafı da var. Tabii Arda Güler'in çok fazla yazılıyor, çiziliyor ve insanlar merak ediyor onu. Türk taraftarların da biraz etkisi vardır o oylamada. Çünkü taraftar oylaması. Sonuçta Arda Güler ayın oyuncusu seçildi. Ama onun dışında en iyi 15 futbolcu listesinde Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu'nun 2025 yılında dünyanın en iyi futbolcusunu belirleyecek oylama için aday listesini açıkladı. Arda Güler listedeki 15 futbolcudan biri olmayı başardı. Bu taraftar oylaması değil, bu tamamen profesyonellerin oylamasıyla olan bir liste ve en iyi 15'in içinde Arda Güler. Neler yaptı Arda Güler? Tüm sezon boyunca tüm kulvarlarda 13 maça çıktı. 13 karşılaşmada 3 gol atıp 5 asist yaptı. 8 gole direkt katkı sağladı ama yani Arda'nın pozisyonuyla başlayan goller, Arda'nın etkisiyle maçın, yani Real Madrid oyununun hücumdaki etkinliği falan, bunları da söz ettiğimiz zaman çok daha fazla yukarılara çıkıyor açıkçası Arda Güler'in o gol skalası. O zaman tabii onlar başka bir istatistik mevzusu. Onlar takım içi istatistik mevzusu ama Arda Güler oyuna girdiği zaman Real Madrid'in ataklarının daha efektif olduğunu görüyoruz. Daha iyi olduğunu görüyoruz. Bunu zaten yazıp çiziyorlar ki bildiğimiz birkaç kişi de var. Arda Güler'in biraz kötü oynadığı maçlarda da tak tak hemen eleştiri yağmuruna tutuyorlar. 60 milyon euro 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Arda Güler'in piyasa değeri şu anda Transfermarkt verilerine göre de 60 milyon euro. Hemen kısaca Transfermarkt'ta bu veriler nasıl belirleniyor onu da söyleyeyim. Bu da çok profesyonelce. Belirli bir grup var her ülkede. Bu gruptaki insanların sayısı çok fazla. Yani yaklaşık 350-400 kişi kadar her ülkede. Oyuncuların piyasa değerleri hakkında bir veri hazırlıyor. Yani bir sayı belirliyorlar, bir fiyat belirliyorlar. Bu veriler ondan sonra Transfermarkt'ın daha küçük bir grubuna iletiliyor, ortalama veriler. O ortalama veriler üzerinden bir veri daha ekleniyor. İşte Arda Güler'in fiyatı artık 45 değil 60 oldu gibilerinden. Orada da bu fiyat onaylandıktan sonra Transfermarkt'ın artık en küçük grubuna gidiyor, en küçük veri havuzuna gidiyor. Orada da en tepedeki kişiler, en büyük kişiler bu istatistikleri gözden geçiriyor ve fiyatının bir aşağı yukarı belirlemesini yapıyor ve onaylanıyor ve böylece yükseliyor Transfermarkt değerleri. Yani tamamen profesyonellerin kontrolünde olan bir şey. Onu da söyleyelim ve CS verilerine göre de şu anda Arda Güler'in değeri 80 milyon euro. Ve Toni Kroos, Real Madrid'in eski futbolcusu Toni Kroos, ki Toni Kroos'tan çok fazla ilham aldığını da söyledi Arda Güler geçmişte. Bunları da biliyoruz. Bir televizyon kanalına katıldı, canlı yayında açıklamalarda bulundu ve dedi ki Kylian Mbappe'nin yükselen performansını değerlendirirken de Arda Güler'e ayrı bir parantez açtı. Ne demiş? Kylian Mbappe olağanüstü bir sezon geçiriyor. Bence bunun nedenlerinden biri biraz daha sihirli bir dokunuşa ve onu bulacak vizyona sahip Arda Güler gibi oyuncunun varlığı diyor Toni Kroos. Yani Mbappe'nin bu performansının da belirleyici unsuru Arda Güler'in performansı diyor Toni Kroos, ki o da bir futbol zekası. Gelecekte Xabi Alonso gibi o da bence iyi bir teknik adam olacak eğer bu yolu seçerse. Evet, As gazetesine geçiyoruz. As gazetesinde bugün bir yazı kaleme alındı. Daha önce, yani bir önceki yayında ben söylemiştim. As gazetesinde 2 tane yayın. Bir tanesi işte bu Julian Maldonado. Bir de Jesus Jimenez var. İkisi bir yazı kaleme almıştı. Arda Güler'in de içinde oldu. Ama bugün tamamen Arda Güler'le ilgili bir yazı. Önce bir yazıyı okuyalım. Ne demişler As gazetesinde bugün? Real Madrid transfer olduğu günden bu yana İspanya'da hem de Türkiye'de büyük bir hayran kitlesi kazanan Arda Güler
bir kez daha adından söz ettiriyor. Genç yıldız Real Madrid taraftarlarının Ekim ayının en iyi oyuncusu seçilerek taraftarları tarafından büyük bir başarıya imza attı. Bu ödül yalnızca bireysel bir onur değil, aynı zamanda Arda'nın kulüp tarihine geçecek efsanelerden biri olma yolunda attığı ilk önemli adım olarak değerlendirildi. Türkiye Arda ile gurur duyuyor demiş devamında. Bakalım Türkiye Arda Güler'le elde ettiği bu büyük başarıyı büyük bir sevinçle karşıladı. Genç futbolcunun Real Madrid kariyerine uzun yıllar devam etmesi ve bir gün tıpkı Luka Modric gibi takımın kaptanlık bandını takması Türk futbol severlerin en büyük hayalleri arasında yer alıyor. Bununla ilgili bir hatırlatma yapacağım. Henüz Real Madrid formasıyla kariyerinin başında olmasına rağmen Arda'nın etkisi sadece İspanya'yla sınırlı kalmadı. Arda'nın başarısı Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk dünyasında da büyük yankı uyandırdı. Ki ben de bana gelen maillerden, bana gelen yorumlardan Türk dünyasında yani Azerbaycan'dan, Kırgızistan'dan, Özbekistan'dan Arda Güler'in ne kadar büyük bir kitlesi olduğunu biliyorum. Geçmişte Real Madrid forması giyen Mesut Özil, Nuri Şahin ve Hamit Altıntop gibi isimlerin bile ötesine geçmiş durumda. Bu farkın en önemli nedeni ise Arda'nın tamamen Türkiye'de yetişmiş bir futbolcu olması. Türk futbol kamuoyuna göre Arda Güler Real Madrid tarihine geçen en başarılı ve en uzun soluklu Türk oyuncu olacak ki ben de ona kesin gözüyle bakıyorum. Xabi Alonso'nun güveni tam. Ne demişler? Real Madrid taraftarının oylarıyla Ekim ayının oyuncusu seçilen Arda Güler'in performansı teknik ekibinde güvenini pekiştirdi. Xabi Alonso'nun genç yıldıza duyduğu inanç tam. İspanyol teknik adam Arda Güler'in potansiyeline her geçen gün fazla yatırım yapıyor. Kulüp içinde de genç oyuncuya uzun vadeli bir planla yaklaşıldığı ve Real Madrid'in onun gelişiminde asla vazgeçmeyeceği belirtiliyor. Diyor ki ben şunu da söyleyeyim, kaptanlık mevzusuyla ilgili daha geçen sene o zamanlar çok eleştirilmiştim kendi şahsım adına. Ama söylediğimden de geri durmam. Ne gördüysem, ne okuduysam Avrupa basınında, nerede ne küçücük haberler, küçücük tweetlerden ne çıkardıysam bir şekilde oldu bugüne kadar. Beni destekleyen herkese de bu noktada çok teşekkürlerimi iletiyorum tekrardan. Arda Güler'le Florentino Perez arasında bir konuşma geçmişti. Yaklaşık bir yıl olmak üzere artık o konuşma. Çünkü geçen yıl Aralık ayındaki bir Noel yemeğinde, Real Madrid'in Noel yemeğinde Arda Güler'e Florentino Perez demişti ki sen gelecekte bu takımın kaptanı olacaksın. Yani aradan bir sene geçti, birçok şey değişti. Özellikle takımın teknik heyetinde biliyorsunuz Xabi Alonso geldi. Ve Arda Güler bugün ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden biri. Ben inanıyorum ki 2 sene sonra Arda Güler takımın kaptanları arasında yer alıp 3-4 sene sonra da takımın kaptanı olabilecek düzeye gelebileceğini düşünüyorum Real Madrid adına. Ve gerçekten de Luka Modric gibi uzun yıllar boyunca Real Madrid'de oynayacağını düşünüyorum kıymetli dostlar. Bu arada yazarı söylemeyi unuttum. AS gazetesinde yazan Özgür Sancar. Radyo Spor'dan ve Ajans Spor'dan tanıyorsunuz. Özgür Sancar aynı zamanda AS gazetesine de çalışıyor. Orada köşe yazıları var. Ve bu yazısı da AS gazetesinde yayınlandı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayı unutmayın. Yorumlarınızı çok merak ediyorum. Beğenmeyi unutmayın. Hype'ınız varsa hype'ınızdan bir tane alırım. Abone olmayı da unutmayın. Hepinize tekrardan sevgiler, saygılar. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla.